Ben Hidayet Karaca. Bu satırları bir hapishane hücresinden kaleme alıyor ve özgür dünyaya sesleniyorum. Başkanı olduğum Samanyolu Yayın Grubu'nun yasalara, demokrasiye ve özgür medyaya olan bağlılığını başta ülkem olmak üzere yayın yaptığımız tüm coğrafyalar çok iyi bilir. Yayın grubumuz ekonomik olarak çökertilmeye çalışıldı. Bir yandan reklam verenler aranıp tehdit edilirken, diğer yandan siyasi iktidar elindeki demokratik kontrol mekanizmasını Demokles'in kılıcı gibi kullanmaya başladı. Türkiye, dünya ve Avrupa Birliği kriterlerinden hızla uzaklaşıp totaliterleşme uçurumuna doğru sürüklenirken, yeni kurulan adli mekanizmalar iktidarın silahına dönüştü. Küçük çocuklar gözaltına alınıyor, insanlar tweet attıkları için evlerine baskınlar düzenleniyordu. Baskı ortamı 14 Aralık günü medya kuruluşlarına akıl dışı gerekçelerle polis baskını yapmaya kadar ulaştı. 5 yıl önce kanallarımızdan birinde yayınlanan bir dizi gerekçe gösterilerek kanalın üst düzey yöneticisinden dizi senaristlerine, yapımcılarına kadar pek çok isim terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak gerekçesiyle günler boyu tek soru sorulmadan gözaltında tutuldu. Yaşananlar inanılır gibi değildi. Bir dizi film dolayısıyla silahlı terör örgütü kurmakla suçlanıyorduk. Üstelik mağdur olansa El-Kaide lideri Usame Bin Laden'i sevdiğini açıkça ifade eden bir örgüt olarak gösteriliyordu. Hakkımızda hüküm çoktan verilmişti. Herkes, yapılanların büyük yolsuzluk iddialarının yıl dönümü dolayısıyla oluşacak kamuoyunu değiştirmek için oynanan bir algı operasyonu olduğunu çok iyi biliyordu. Proje mahkemeden adalet çıkmasını kimse beklemiyordu. Ve öyle de oldu. Mahkemede yapılan hukuksuzlukları haykırdım ve hakime sordum. Hakime bir delil var mı? Yok. Silahlar nerede? Örgüt yöneticiliği nerede? Hakim cevap veremedi. Ve bir delil gösteremeden bu kararı verenler benim oturduğum yere oturup özgür mahkemeler tarafından yargılanacaktır dedikten sonra cezaevine hapsedildim. Günlerdir özgürlüğüm elinden alınmış durumda. McCarthy'cilik dönemi Türkiye'de tekrar yaşanmaya başladı. Beni sevindiren en önemli gelişme ise bu yaşananlar boyunca izleyicilerimizin özgür medya ve sivil kuruluşların yanımızda olması, bizi desteklemesiydi. Ben Hidayet Karaca. Buradan, zindandan hür dünyaya sesleniyorum. Türkiye'de basın özgürlüğü büyük tehdit altında. Demokrasi askıya alınmış durumda. Koyuluğu her geçen gün artan bir korku iklimi hakim ve iktidara bağlı olmayan medya kuruluşları sıranın ne zaman kendilerine geleceğinden endişe ederek suskunluğa mahkum edilmiş durumda. Bütün bunlara rağmen özgürlüğe, demokrasiye olan inancımızı yitirmiş değiliz. Biz bir bedel ödüyoruz. Barışın, hoşgörünün, özgürlüğün ve demokrasinin bedelini. Düşünmek, yazmak, hayal etmek bir suç değildir. Suçumuz özgür Türkiye'yi, barış dolu bir dünyayı hayal etmekse eğer, vicdanınıza sorun. Hayaller hapsedilemez. Hidayet Karaca, 6 numaralı Ceza İnfaz Kurumu A5 Koğuşu, Silivri Cezaevi.